Geçerken YouTube'da bir soru işaretiydi. Bu yüzden Ankara'da bir bayiden onu aldım ve Safranbolu'ya geldim. Ortalama yakıt tüketimini falan hesapladım. Çok güzel de bir rakam gördüm gösterge panelinde. Bunları sürüş esnasında sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama öncelikle kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman yaptığımız gibi öncelikle dış tasarımdan bir başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben 11. nesil Civic'i çok beğeniyorum. 10. neslinde oldukça sportif bir tasarımı vardı biliyorsunuz ki. 11. neslinde hem sportiflik korunmuş hem de aslına bakarsanız birazcık daha olgun hatlara bürünmüş diyebilirim. Şimdi tüm detaylarını hep birlikte bir inceleyelim arkadaşlar. Tabii ki de farlardan başlayacağım. Mükemmel bir LED far teknolojisi var burada. Neden mükemmel biliyor musunuz? Arkanızdan size doğru bir Civic yaklaşıyorsa aynalarınızdan Civic'in geldiğini görüyorsunuz. Gerçekten ben Civic'im diye bağırıyor. Bu nedenle tam bir karakteristik havada olduğunu söyleyebilirim farların. Aydınlatmaları da oldukça başarılı. Hemen alt tarafa doğru baktığınız zaman LED sis farlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Honda logosu da çok güzel bir şekilde konumlandırılmış. Kaputtan bahsedecek olursam eski nesline göre birazcık daha boyu uzatılmış gördüğünüz gibi. Biraz daha yerde konumlandırılmış. Bu da neyi katıyor bize arkadaşlar? Otomobilde sürüş yaparken her yere panoramik bir şekilde hakim, yani görüş açılarınız genişletilmiş bir şekilde böyle seyahat etmenize destek olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz şimdi bir de yan tarafa göz atalım. Yan tarafa geldiğimiz zaman ilk olarak şunu göstermek istiyorum. Otomobilin birçok alanında yatay çizgilere yer verilmiş. Bunu farlarda vesaire de görebiliyoruz. Ön çamurluklardan başlayıp arka stoplara kadar uzanan bir yatay çizgiler var. Oldukça sportif bir tarza bürünmüş otomobil. Çok beğendiğimi eklemek istiyorum. Jantlarımız arkadaşlar çok güzel bir tasarıma sahip. 17 inç büyüklüğünde. Ön tarafta hava soğutmalı diskler, arkada da normal diskler kullanılmış. Şimdi aynalardan devam edecek olursak aynalar gördüğünüz gibi kapılara monte edilmiş arkadaşlar. Bu da yine görüş açılarınızı olumlu yönde etkiliyor. Aynaları değinmişken sağ tarafın aynasının hemen altında arkadaşlar Lane Watch adında bir kamera sistemi yer alıyor. Bu da sürüş anlamında size katkıda bulunuyor diyebilirim. Sağ tarafa sinyal vesaire verdiğiniz zaman multimedya ekranındaki kamera size açılıyor ve dediğim gibi sürüş anlamında size rahatlık sunuyor. Şimdi yan tarafa şöyle uzaktan bir baktığımız zaman aks mesafesinin uzadığından bahsetmek istiyorum. Otomobil oldukça heybetli görünüyor. Hemen onu söyleyebilirim. Bu arada üst tarafta gördüğünüz gibi krom çıtalara yer verilmiş. 3 farklı donanım seviyesiyle bizlere sunuluyor. Bendekinin şu anda en üst paketi olduğunda hemen belirtmiş olayım. Tavana bakacak olursak burada bir sunroof bizlere sunulmuş. Sunroof severiz. Benzin dolum kapağını şöyle bir açacak olursak hem benzini hem de LPG'nizi buradan doldurtturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de arka tarafa göz atalım. Arka tarafa geçtiğimiz zaman şu anda Safranbolu'da nerede olduğumu da söyleyeyim arkadaşlar. Hemen karşımda İncekaya su kemeri var. 5 tane böyle bölgeden oluşuyor ve 1794-98 yılları arasında restore edildiği biliniyor. Hemen sağ tarafında da Tokatlı Kanyonu var. Gerçekten Safranbolu'ya gelmediyseniz mutlaka bir ara uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi stoplardan başlayacak olursak arkadaşlar genel olarak LED teknolojisinde sinyaller sadece LED değil, hemen onu eklemiş olalım. Yine burada yatay çizgileri görüyoruz. Gördüğünüz gibi yatay böyle hatlara sahip. Bagajı açalım bir isterseniz. 512 litrelik bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Oldukça kaliteli bir malzemeyle kaplandığını söyleyebilirim. Üst tarafta bir aydınlatmaya yer verilmiş. Halımızı kaldırdığımız zaman bir stepne değil, tabii ki de bir LPG'li otomobil olduğu için arkadaşlar burada bizi LPG tankı karşılıyor. Kapatalım. Bu arada şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. O yüzden kapağı bir kapatıyorum tekrar ve tekrar açmak istiyorum. Elektrikli bir mekanizmaya sahip değil ama şimdi bir açayım, bir bakın. Gördüğünüz gibi sanki böyle elektrikli açılıyormuş gibi değil mi? Yani oldukça kolay bir şekilde kapağı açabiliyorsunuz. Kapatmanız için de şurada bir tutamağa yer verilmiş ve buradan da kapağımızı kapatabiliyorsunuz. Arka tarafta gördüğünüz gibi geri görüş kamerası için bir kameraya yer verilmiş ve otomobilin birçok yerinde de sensörlere yer verilmiş arkadaşlar. Bu arada hemen yüzücü antenimizi de göstermek istiyorum. Onun da gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Genel olarak 11. nesil Civic'in dış tasarımını ben çok beğendim. Sizin de düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka bekliyorum. Şimdi hazırsanız dış tasarım detayları bittiğine göre test sürüşümüze başlayabiliriz. Honda Civic Sedan Eco Executive Plus donanım paketiyle birlikte test sürüşümüze başladık arkadaşlar. Şimdi bu otomobil yaşam alanında bizlere neler sunuyor hep birlikte bir göz gezdirelim. Arka taraftan başlayacak olursak koltuklara bir bakmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi bu donanım paketine özel olarak deri tercih edilmiş. Gayet de şık göründüğünü ekleyebilirim. Baş ve diz mesafesi oranı gayet yeterli büyüklükte. Özellikle baş mesafesi oranında ekstra tavanda bir kavis tercih edilmiş. Bu da tabii ki sizin arka tarafta daha rahat bir şekilde seyahat etmenize olanak sağlıyor.
oluyor. Orta taraftan bir tane kol dayama ünitesi iniyor arkadaşlar koltuktan. Burada da bizi 2 tane bardaklık karşılıyor. Bu da yine kullanışlı detaylardan bir tanesi. Alt tarafa doğru bakacak olursak 2 tane havalandırma menfezi görüyoruz. Arkadaki yolcuların havalandırma ihtiyaçlarını karşılaması açısından. Şimdi kapılara bakacak olursak arka tarafta üst kısımda sert ama kaliteli bir plastik tercih edilmiş arkadaşlar. Dokusu gayet iyi diyebilirim. Kolunuzu koyduğunuz yerde camınızı açıp kapatabileceğiniz bir tuşa yer verilmiş. Aşağı doğru bakacak olursak da her kapı için birer tane saklama gözüne yer verilmiş. Tavana bakacak olursak arka tarafta bir tane aydınlatma paneli var. Bunu manuel bir şekilde ihtiyaç dahilinde açıp kapatabilirsiniz. Tavandan ön tarafa doğru gelecek olursak gördüğünüz gibi açılabilen sunroof var arkadaşlar. Burada bir gözlüklük var. Ben hemen gözlüğümü koymuşum gördüğünüz gibi. Onun önünde ise SOS tuşumuz, sunroofumuzu açıp kapatabileceğimiz tuşlar ve burada da ön tarafın aydınlatma panellerine yer verilmiş. Güneşliklerimiz gayet büyük tasarlanmış. İki tarafta da ayna ve aydınlatmaya yer verilmiş. Dikiz aynamıza bakacak olursak da otomatik karartma özelliğine sahip diyerek artık bir ön tarafa gelelim. Sadede gelelim arkadaşlar. Şimdi hemen kapı tasarımından devam edecek olursak üst tarafta yumuşak derimsi bir malzeme kullanılmış. Gerçekten malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Aşağı doğru ilerleyecek olursak arka tarafta da bulunan piyano bilek detaya değinmek istiyorum. Bu iç tarafa doğru kavislenmiş arkadaşlar ve 3 boyutlu bir görüntüye sahip olduğunu söylemek istiyorum hemen. Kapı açma kolu da oldukça büyük ve kullanışlı bir şekilde dizayn edilmiş. Kolumuzu koyduğumuz yer yine deri bir malzemeden yapılmış arkadaşlar, yumuşacık. Burası da aynı şekilde. Kolunuzu koyduğunuzda eliniz hemen böyle tuşların üstünde kalıyor. Bu da ne anlama geliyor? Siz sürüşünüzü yaparken çok kolay bir şekilde aynanızı vesaire ayarlayabilirsiniz. Camınızı, 4 cam bu arada otomatik bir şekilde açıp kapanabiliyor. Hemen alt tarafta yine bir tane saklama alanına yer verilmiş. Onun önünde de hoparlörümüz yer alıyor. En altta kaputumuzu açmak için bir mandal var. Kapının uç köşesinde ise bagajımızı açmamız için bir tane tuşa yer verilmiş. Üst tarafa bakacak olursak burada yine yumuşacık bir malzeme tercih edilmiş arkadaşlar. Yine premium bir havada olduğunu söyleyebilirim. Benim tarafımda ve yolcunun üst kısmında yer alan havalandırma ızgaraları da yine burada yer alıyor. Kenarlarda ağ sütunlarında yine hoparlörlere yer verilmiş. Burada yine airbaglerin olduğunu da hemen buradayken eklemiş olayım. Bu arada görüş açılarına geleceğim. Orada yine ağ sütunu ile ilgili bir bilgi de paylaşacağım sizlerle. Gelelim benim en çok sevdiğim detaya, tasarım detayına. Burada gördüğünüz gibi petek tasarımları var arkadaşlar. Benim tarafımdan başlayıp yolcu kısmına kadar devam eden böyle şerit halinde bal peteği tasarımını andıran muhteşem bir ızgara var. Ben gerçekten ilk gördüğüm andan beri çok beğeniyorum. Çok kolay bir şekilde buradan havalandırma menfezlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca üstte ve altta yer almak üzere yine piyano bilek ayrıntılara yer verilmiş. Bunlar da aslında 3 boyutlu bir görsel sunuyor arkadaşlar. Yani buradaki ızgara tasarımı o piyano bilek detaylara yansıyor. Sanki böyle bir illüzyon yaratıyormuş gibi oluyor. Bu ayrıntıyı da yine çok beğendiğimi eklemek istiyorum. Civic yani bu hani. Genel olarak her şeyini beğendiğim için birazdan böyle sürüş dinamiklerine vesaire de bakacağız. Bakalım ne kadar bir yakıt tüketimi elde ettik. Onların hepsini sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi gelelim birazcık daha dijitalliğe. Ekrandan devam edecek olursam burada bizi 9 inç büyüklüğünde bir dokunmatik renkli multimedya ekranı karşılıyor. Oldukça menüler arası geçiş çok kolay ve gördüğünüz gibi fiziksel tuşlara da yer verilmiş. Bu da benim yine çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Onun hemen altından devam edecek olursak gelelim dijital çift yönlü klima panelimize. Oldukça yine kullanışlı ve çok kolay arkadaşlar kullanımı. Böyle çok sade ve hani konforlu bir yaşam alanı sunulduğunu hemen size söylemek istiyorum. Klima panelinden devam edecek olursak sağda ve solda olmak üzere gördüğünüz gibi koltuk ısıtıcılar mevcut. Burada 3 kademeli şekilde koltuklarınızı hem sürücü için hem de yolcu için ayarlayabiliyorsunuz. Klima panelinin altında da yine fiziksel bazı tuşlara yer verilmiş. Kullanımı oldukça kolay. Alta doğru inecek olursak yine bu donanım paketine özel burada kablosuz şarj ünitesi var. Şurada küçük bir tuş var arkadaşlar. Buradan istediğiniz zaman aktif edebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da burayı kapatabiliyorsunuz. Şurada ise 12 voltluk bir güç çıkışına yine yer verilmiş. Gelelim şanzımanımıza arkadaşlar. Burada bir vites seçicimiz var. CVT şanzıman var bu otomobilde arkadaşlar. Buradan kolay bir şekilde vites geçişlerinizi sağlayabiliyorsunuz. Şurada bir köprü altından geçiyoruz. Buradan da böyle aydınlatmaları vesaire görebilirsiniz hazır geçmişken. Ve çıktık, devam edebiliriz. Bardaklıkta kalmıştık. Burada bardaklıklara yer verilmiş. Birisi daha üstte konumlandırılırken diğeri birazcık daha aşağıda konumlandırılmış arkadaşlar. Hemen yan taraftan devam edecek olursak şuradan 3 tane sürüş modu var bu otomobilde. Sürüş modlarımızı ayarlayabiliyoruz. Hemen onun arkasında elektronik park freni tuşumuz var. Onun da arkasında brake hold tuşumuz yer alıyor.
Burada ise bir tane kolçak var gördüğünüz gibi. İçi oldukça böyle geniş dizayn edilmiş. Ufak tefek eşyalarınızı kolay bir şekilde koyabilirsiniz. Torpidonun da yine olması gereken büyüklükte olduğunu söyleyebilirim. Gelelim otomobilin direksiyonuna. 3 kollu oldukça güzel, sportif bir direksiyon burada bizlere sunulmuş. Ele tam anlamıyla oturuyor ve sürüşünüzü olumlu yönde çok güzel bir şekilde etkilediğini hemen belirtmek istiyorum. Sol tarafında dijital gösterge paneline yön verebildiğiniz tuşlar, sağ tarafında ise Honda'nın o meşhur Sensing güvenlik donanımlarını aktif edebildiğiniz tuşlar yer alıyor arkadaşlar. Hemen direksiyonun arkasında ise G-Design olarak isimlendirilen kulakçıklarımız var. Vites geçişlerinizi kumanda edebiliyorsunuz. Gelelim gösterge paneline. Yarısı dijital, yarısı da analog bir gösterge paneli bizlere sunulmuş arkadaşlar. 7 inç büyüklüğünde olduğunu hemen söylemek istiyorum. Oldukça okunaklı. Böyle vermesi gereken tüm detayları net bir şekilde size veriyor ve oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Ben bu çift yönlü tasarımı gerçekten beğendim. Bir yerde böyle analog sevenleri mutlu etmiş, diğer tarafta da dijital sevenleri mutlu etmiş. İkisini bir arada sunmuş bize. Hemen direksiyonun arkasındaki sol taraftaki kolun ucundaki tuşa bastığınız zaman arkadaşlar sağ aynanın altındaki kamera aktif oluyor. Gördüğünüz gibi kör noktaları size gösteriyor. Sağ tarafa geçtiğiniz zaman ya da işte otomobilin sağını bir şekilde görmek istediğiniz zaman kamera size güvenlik açısından yardımcı oluyor. Bunu da hemen eklemiş olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim otomobilimizin teknik detaylarına. Biliyorsunuz LPG'li bir otomobil. Hemen teknik verilerinden birazcık bahsedecek olursak 4 silindirli turbo 129 beygir güç 180 Nm maksimum tork elde ediyoruz arkadaşlar. Motordan 0-100 hızlanmasını 10.5 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı fabrika verilerine göre 200 km/saat. Şimdi oldukça iyi rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Bir kere turbo bir otomobil. Bunu hemen başta belirtmiştim zaten. Hem LPG hem de turbo bir arada olunca gerçekten tadından yenmiyor diyebilirim. Hem cebimizi düşünüyor, yakıttan tasarruf sağlıyor, hem de performansı güçlü kılıyor. Turbo ile bize destek sunuyor. Bunu herhalde herkes ister. Hem bütçe dostu olsun hem de sürüş anlamında bizi tatmin etsin. Bu anlamda bu otomobil gerçekten ikisini çok güzel bir şekilde başarıyor. Fabrika verilerine göre benzinde ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre arkadaşlar Eco versiyonu. Ben dediğim gibi Safranbolu'ya gittim. Safranbolu'dan aynı gün içerisinde Ankara'ya döndüm. Tamamen LPG ile gittim arkadaşlar. Full depo benzin vardı. LPG tankını da yine full bir şekilde doldurduk ve yola çıktık. Giderken Eco modda, gelirken Sport modda geldim. Eco modda gittiğim zaman tam Safranbolu'ya vardığımda 5,8 litreyi gördüm arkadaşlar ortalama. Eco modda 5,8 litrelik bir tüketimle seyahatimi tamamladım. Ankara'ya dönerken de bilerek Sport modda geldim. Onda da bir performansa bakayım diye. 6,6 litreyle Ankara'ya geldim. Totalde 396 kilometrelik bir yol kat ettik arkadaşlar. Yol sonunda Ankara'ya gelmeme tam 30 kilometre falan vardı. Yaklaşık da 20 kilometrelik kadar da bir LPG tankında kalan LPG miktarı görünüyordu. Bu anlamda gerçekten şunu söyleyebilirim. Ankara'dan Safranbolu'ya gittim ve geldim. LPG hala bitmemişti. Bu da tabii ki beni çok mutlu etti. Yani yol bitti, LPG bitmedi diyebilirim. LPG'li versiyondan hiçbir şekilde sizi yormadan yine istediğiniz böyle sürüş dinamiklerini size sunuyor. 0-100 hızlanmasını dediğim gibi 10.5 saniyede tamamlıyor. Şimdi az önce şurada gördüğünüz gibi Drive moddan bahsetmiştim. Buradan sürüş modlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Şu an Econ moddayız. İsterseniz normale, İsterseniz de sport modu alabilirsiniz. Sport modda aldığınız andan itibaren tabii ki de böyle gaz tepkileri çok güzel bir şekilde değişiyor arkadaşlar. LPG'li bir otomobildesiniz ve gücü de veriyor size. Gerçekten muhteşem bir detay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi öndeki araçlarda arama bayağı bir mesafe koyduktan sonra ara hızlanmaya bakmak istiyorum. Şu an bir 100'e düşelim. Sport moddayım ve gaza bastım. Sol şeride geçelim. 130 144, 150, 159, 161. Evet. Gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan vites geçişlerini de gerçekleştiriyor. Motordan da performans alabiliyorsunuz. LPG'deyim bu arada şu anda arkadaşlar. LPG moddayım. Bu arada LPG nereden geçildiğini de hemen söylemek istiyorum. Şurada bir tuş var. Şu an LPG'deyim dediğim gibi. Tuşa bastığınız andan itibaren burada hiçbir ibare yazmıyorsa benzinde gidiyorsunuz demek oluyor. LPG'yi aldığımız zaman da LPG moduna geçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar LPG'de çalışma sistemi şu şekilde. Sadece LPG tüketmiyor. Örnek verecek olursak ben tamamen uzun yol yaptığımda kendi hesaplamalarım dahilinde size bir öngörü paylaşmış olayım. Şimdi ortalama 100 kilometrede LPG'de 6 litrelik bir LPG tüketimini varsayarsak 6 litrede 100 kilometrede 1 litre kadar da benzin tüketiyor arkadaşlar. Yani ufak bir miktarda bir de benzin tüketimini sağlıyor. Yani hani bu göz ardı edilebilir bir detay. Şurada hafif bir viraj var. Honda'nın virajları meşhurdur bilirsiniz. Virajı şöyle bir hızlanarak dönelim arkadaşlar. Arkamızda müsaitken.
zaten hiç viraj gibi değil onun için. Vites geçişlerini de hiç sarsıntısız bir şekilde yapıyor. Onu da hemen söylemiş olayım. Evet. Yol tutuşu inanılmaz arkadaşlar. İşte Honda'da en sevdiğim detaylardan bir tanesi bu. Mükemmel yol tutuşu var. Şu an hafif böyle yokuş aşağı çıktık. Evet. Artık hızımızı normale, olması gerekene düşürelim. Size göstermek için bir hızlanma gerçekleştirdim. Tabii ki de normal şartlarda her zaman kurallara uyarak sürüşümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle orta şeridimize de geçelim. Yol tutuşu dedik. Gelelim süspansiyon sistemine. Şimdi en sevdiğim detay. Çünkü benim için bir otomobilde en önemli şey yol tutuşu ve güvenlik tabii ki de. Süspansiyon sistemi önlerde MacPherson tipi, arkalarda ise çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemi Honda Civic'te tabii ki de mevcut arkadaşlar. İnanılmaz güzel derecede yol tutuşu var. Düz yolda, virajda, yokuş yukarı, yokuş aşağı hiçbir şekilde yoldan sapmadan istediğiniz performansı size sunuyor. Şimdi arkadaşlar yalıtıma gelmek istiyorum. Bu otomobilde çok güzel iyileştirmeler var. Hem performansta, hem şanzımanda, hem görüş açılarında, hem de yalıtımda açık söylemek gerekirse. Şu an mesela ben 90 km/saatte yolculuğuma devam ediyorum. Şu anda hiç rüzgar sesi almıyor arkadaşlar. Tabii ki belli hızlara ulaştığınız takdirde rüzgar sesi alacaktır. Bu da birçok otomobilde olduğu gibi bu otomobilde de bence normal karşılanması gereken bir detay. Mesela şu anda yanından bir otomobil beni sollayacak, bakalım. Yani kulaklarınızla duydunuz ya da duyamadınız. Kameradan bir bahsetmek istiyorum. Ön tarafta dış tasarımda söylemeyi unutmuş olabilirim ama 2 tane kamera bizi karşılıyor. Bunlar tabii ki de böyle hani hem güvenliğiniz için hem de sürüş konforunuz için size katkıda bulunuyorlar arkadaşlar. Önceki nesline göre 2 kat oranda derecesi arttırılmış, 50'den 100'e çıkartılmış. Bu da gerçekten güvenlik açısından çok önemli bir detay olduğunu hemen eklemiş olayım. Şöyle hani diğer arabalara mesela yetişmek istiyorsunuz. Hızlanmanızı yapıyorsunuz. Hiç gecikmiyor gördüğünüz gibi. Hani şey düşünülebilir. Neticede bir LPG'li bir otomobil olduğu için belki hiç daha önce hayatında LPG'li otomobil kullanmayan izleyicilerimiz vardır burada. Ben kendim de LPG'de kullandığım için çok net bir şekilde ayrımı fark edebiliyorum. Yani sonradan takılan bir LPG'ye göre fabrika çıkışlı bir LPG'nin farkını ben bu otomobilde net bir şekilde hissettim. Söylemeseniz bir insana bu otomobilin LPG'li olduğunu ve işte 129 beygir güç, 180 Nm maksimum torku olduğundan bahsetseniz asla anlayacağını düşünmüyorum. Çünkü hiçbir fark yok. Şimdi arkadaşlar birazcık görüş açılarından bahsetmek istiyorum. Ağaç sütunları arkadaşlar yaklaşık 50 mm kadar geriye çekilmiş ve ön camda özellikle inanılmaz panoramik bir görüş açısına sahipsiniz. Aynı zamanda kaputu da görebiliyorsunuz. Honda'da da bilirsiniz birazcık daha her zaman Civic'te aşağıda oturulur. Yani hani tasarım olarak öyledir. Ama kaputu da görüyor olabilmek gerçekten güzel detaylardan bir tanesi. Yine yan aynaların kapıda olması da bu kör noktalardaki görüş açılarını olumlu yönde etkilemiş. Yani otomobilde çok rahat bir şekilde her yere rahat bir şekilde görerek yolculuğunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir de Honda'nın biliyorsunuz Sensing adında bir donanımı var. Bu donanımda neler bu otomobilde yer alıyor? İsterseniz birazcık da onlardan bahsedelim. Çarpışma hafifletici fren sistemi, şerit takip uyarı sistemi, şeritte tutma asistanı, şerit koruma destek sistemi, dur kalk özelliğine sahip uyarlanabilir hız sabitleyici ve aktif uzun far kontrolü gibi güvenlik donanımları yer alıyor. Mesela örnek verecek olursak şuna bir basalım arkadaşlar. Bu tuşa bastığınız zaman mesela şu an viraj dönüyoruz. Otomobil kendi kendine virajı dönecek. Şu an 80 km/saatle hızıma devam ediyor. Hatta gaza da basayım. Gördüğünüz gibi virajı kendisi dönüyor. Direksiyonu uzun süre tutmadığım zaman önce görsel sonra da işitsel uyarılarda bulunuyor. Şimdi olduğu gibi. Artık diyor ki direksiyona bir müdahale et. Ben buradayım de diyor. Diğer özelliklerin birçoğunu da buradan aktif edebiliyorsunuz. Bir de multimedya ekranına tekrar gelmek istiyorum. Çünkü kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteklerinden bahsetmemiştim az önce. Onlardan da bahsetmiş olayım. Bu arada arkadaşlar az önce tuştan bahsetmiştim. Şimdi bu tuşa bastığınız zaman gördüğünüz gibi zaten sağ tarafı açıyor. Elbette ki sağ tarafa sinyal verdiğiniz zaman da aynamızın altındaki kamera aktif oluyor ve çok güzel bir şekilde burada sizin sağ tarafınızı kontrollü bir şekilde gösteriyor. Honda Civic ile ilgili genel benim yorumlarımı soracak olursanız şimdi ilk başta şunu söylemek istiyorum. Honda dediğiniz zaman ilk önce benim aklıma motorun sorunsuz oluşu geliyor. Birçoğunuzun aklında bu geliyordur elbette ki. Hem sorunsuz bir motor olsun, hem turbosu olsun,
performans açısından beni mutlu etsin. Bir de cebimi düşüneyim, birazcık daha böyle ekonomik olsun diyorsanız ve bir C sedan arıyorsanız Honda Civic Eco tam da size göre arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla size bu otomobili tavsiye ederim arkadaşlar. Yol tutuşu muhteşem, performansı azımsanamayacak kadar iyi ve tabii ki de ekonomik olarak inanılmaz derecede sizi mutlu ediyor. Bir de şu var, yani bu otomobilde hem LPG hem benzin olduğu için menzininiz dolayısıyla artıyor. Yaklaşık 1000 kilometreye kadar arkadaşlar seyahat edebiliyorsunuz. Benzin bitti, LPG'ye geç, LPG gitti, benzine geç. Bu anlamda da size uzun bir menzil sunuyor. Dediğim gibi her açıdan Honda Civic Sedan Eco benim gönlümde artı puanı aldı. Siz de düşünüyorsanız eğer bu otomobili almayı kesinlikle gönül rahatlığıyla sizlere bu otomobili tavsiye ederim. Unutmadan arkadaşlar bir de dış tasarımda bahsetmemiş olabilirim. Otomobilde tabii ki de anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Anahtarı merak edenler için de şu şekilde gösterebilirim. Burası dış tasarımı. Burası da tuşların yer aldığı tasarımı. Gayet ufak ve kullanışlı bir anahtar olduğunu da eklemiş olalım. 11. nesil Civic'te hem motor geliştirildi hem de aslında şanzıman iyileştirildi. Şanzımanda biliyorsunuz sürekli değişken CVT şanzıman var. CVT şanzımanı ben gayet seviyorum. Bu arada eski nesline göre yeni nesil Civic'te rigidlik ve sağlamlık büyük oranda arttırıldı. Yani hani eski nesline göre bu otomobil hem teknolojik olarak daha gelişmiş hem de sağlamlık, rigidlik anlamında çok daha böyle diğerine göre daha iyi olduğunu da söylemek istiyorum. Evet, böylelikle videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden bu videodan sonra Honda Civic Eco sahibi olacak tüm kullanıcılara hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. O zaman bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.